Merhaba örgü severler. Bildiğiniz gibi bir önceki videoda bu eteğimin detayları hakkında sizlere bilgiler vermiştim. Kullandığım ip, tığ bilgisi, ilmek artırma, eksiltmeleri ile ilgili bilgileri sizinle kısa bir videoda paylaşmıştım ve daha sonra detaylı bir şekilde birlikte öreceğimizi söylemiştim. Şimdi bu videoda modelin detaylı anlatımını birlikte yapacağız. Tabii ki ben küçük bir parçada göstereceğim. Çünkü etek örmek bildiğiniz gibi çok uzun süreceği için. Ama o küçük parçada gösterdikten sonra siz de kendinize çok şık, güzel etekler örebileceksiniz. Eteğin modeli o kadar güzel ve şık ki her renkte güzel oluyor. Ben bu etekte kahverenginin çok güzel bir tonuyla çalıştım. Aslında ekranda daha tam net rengi görünmüyor ama sonraki siparişimde de siyah etek siparişim vardı. Onu da göstereyim sizlere. Siyahta da duruşu oldukça şık. Ekranda tam net görünemiyor. Bildiğiniz gibi siyahı fotoğraflamak, çekmek biraz zor ama her renkte şık ve güzel bir etek elde edeceksiniz. Zevkinize göre istediğiniz iplik ve renklerle çalışabilirsiniz. Dilerseniz hemen eteğin yapımına başlayalım. Ben eteğimi örerken 2,5 milim tığ kullandım ama siz elinizin ayarına göre daha kalın ya da daha ince tığlar tercih edebilirsiniz. İpinizle uyumlu, elinizle uyumlu tığlar tercih etmelisiniz. Eteğin lastik kısmını örerek başlıyoruz ilk. Onun için de zincir çekerek başlıyorum. 3 zincir çekiyorum. Ama ilk çektiğim zinciri gevşek bırakıyorum. Tekrar göstereyim. İlk zincirimi sıkıştırmadım. Gevşek bıraktım. 2 zincir daha çektim. Ve ipimi tığıma dolayıp şöyle daha yakından göstereyim. İlk çektiğim zincire batıp üçlü trabzan örüyorum. Önce tekini bir çektim. Sonra ikisini bir kapattım. Üçlü trabzanları yaptım. Tekrar ipimi doladım. Bu ilk yaptığımız trabzanın dibindeki yere batacağız. Ekranda net görünmesi için şöyle yaklaştırıp bu trabzanın dibine batıp önce ilmeğin tekini, sonra ikisini çekerek trabzanlar oluşturuyorum. Bildiğiniz gibi bu tarz örgülerde önce zincir çekip daha sonra o zincirin üzerine trabzanlar yaparak örüyorduk. Ama bu etekte öyle yapmadım. Şöyle batamadım biraz. Bu etekte öyle yapmadım çünkü giyilebilir kıyafetlerde, hani dekoratif ürünlerde biraz daha iyi oluyor ama giyilecek olan kıyafetlerde zincir üzerine başlandığı zaman kasma yapıyor, sıkı oluyor. Ama böyle yapıldığında, bu şekilde örüldüğü zaman çok rahat bir şekilde kullanacağınız ürünler elde ediyorsunuz. Tekrar gösteriyorum. Önce tığıma ipimi doladım. Son yaptığım trabzanın dibindeki yere şöyle 2 ilmeğini birlikte alarak batmaya çalışıyorum. Bu şekilde batıp önce tek ilmeği kapattım. Sonra ikisini kapattım. Sonra diğer ikisini kapattım. Şu şekilde ilmeklerimizi örmüş olduk. Ben 38-40 beden için 170 ilmekle başladım. Daha önceki videoda da bahsettiğim gibi örneğimiz 5 ilmek ve katlarından oluşuyor. 170 ilmekle 38-40 bedene uyumlu bir etek elde ettim. Eğer siz bedeni büyütmek isterseniz ya da küçültmek isterseniz 5'er ilmek artırıp 5'er ilmek eksiltmeniz gerekiyor. Bel ölçünüze göre bunu ayarlayacaksınız. Tekrar göstereyim. Tığımı doladım. Son ördüğüm trabzanın en dibindeki ilmeği iki kanadını da alıp üçlü trabzan yapıyorum. Önce bir ilmeği kapattım. Sonra ikisini, sonra ikisini. Tekrar yine son ilmeğin iki kanadına battım. Böyle görünüyor. Bir ilmeği kapatıp ardından ikisini bir. Ben biraz ilerleyeyim. Daha sonra nasıl birleştiriyoruz onu göstereyim. Küçük bir parçada öreceğimiz için ben 25 ilmek attım. Zaten modelimiz 5 ve 5'in katlarındaydı. Ve şimdi eteğimizin belini nasıl birleştiriyoruz onu göstereceğim. Bu şekilde tutuyoruz.
iki ucunu. Burada şöyle çapraz dönmemiş olmasına dikkat etmeniz gerekiyor. Aksi halde sonra ilerlediği zaman eteğimiz sökmesi biraz üzebilir. Bu şekilde tutuyorum. Örgü yönüm böyleydi. Tuttum. İki ucunu şöyle yuvarlak şekilde bir araya getiriyorum. Tekrar göstereyim. Bu şekilde örgü yönümdü. Tuttum. Bu ucunu da tuttum. Şöyle bu başladığım ipim aşağıya bakıyor. Şöyle yuvarlak bir şekilde aldı. Burada yine kontrol edin. Dönük falan olmasın. İlk başladığım zincire kaydırmayla kapatıyorum. Birleştirdim. Bu aşağıda açıklık var. Bu ilk sırada sizin aklınızı karıştırırsa, hani döner falan diye korkuyorsanız, bu bıraktığınız iple buraya tığla ya da iğneyle tutturabilirsiniz. Ben ördüğüm eteklerde tığla tutturdum. Onu da nasıl yaptım? Buraya geldim. Bu ipi buradan geçirdim. Tekrar alttan. Sonra arkadan birkaç kez geçirip sıkıca sabitledim. Bunu iğneyle de sabitleyebilirsiniz ama şu an örerken buna gerek yok. Bittikten sonra da yapabilirsiniz. Şimdi artık bu sırada lastik örgümüzü örmeye başlıyoruz. Tığ işi lastik yapacağız. Görüntümüz böyle, gördüğünüz gibi eteğin belini oluşturduk. 3 zincir çekiyorum. Lastik örgüyü bildiğiniz gibi ilmeklerin bir önden bir arkadan batarak alıyorduk. Şimdi önden batarak trabzanımı ördüm. İpimi doladım. İlmeğin arkasından girip bu şekilde ikili trabzanlar yapıyorum. Şimdi önden beline dolayıp ikili trabzan, tekrar ipimi doladım. Bu kez arkadan ilmeğin arkasından giriyoruz. Bu taraftan çıkıp ipimi çekiyorum ve lastik örgümü örüyorum. Ben 8 sıra lastik ördüm ama siz daha ince isterseniz, daha kalın isterseniz onu kendi isteğinize göre ayarlayabilirsiniz. Ama ben bu eteklerimde 8 sıra lastik ördüm. Bu ilk ördüğüm trabzan sırasından hariç. Yine bir önden, bir arkadan tığımı dolayarak lastik örgümü örüyorum. ...170 ilmek, 180 ilmek ya da 160 ilmek daha küçük bedenler için bu şekilde ayarlayıp lastik örgümüzü kuracağız. Ardından 8 sıranın sonunda örneğimizi kurmaya devam edeceğiz. Tekrar gösteriyorum. Arkadan doladım. Tekrar önden ve arkadan doladım. Bu ilk ördüğüm zincire sıra sonunda kaydırmayla kapatıyorum. Bir üst sırada da yine aynı önden doladığımız ilmeğin, net gözüküyor mu? Şöyle yaklaştırayım. Yine önden doladığımız ilmeğin üstüne önden dolayarak, arkadan dolayarak ördüğümüz ilmeğin üzerine de yine arkadan dolayarak lastik sıramızı tamamlıyoruz. Bu lastik konusunda dikkat etmeniz gereken şey bu. İlmeğe bakıyoruz. Önden dolamışsak önden dolamaya, arkadan dolamışsak arkadan dolamaya özen gösteriyoruz ki lastik örgümüz düzgün olsun. Ben birkaç sıra lastiğimi tamamlayayım. Model kurulumunu birlikte yapalım. Ben birkaç sıra lastiğimi ördüm ve son olarak ilk trabzanımın tepesine kaydırmayla kapatıp 3 zincirimi çekiyorum ve artık bu sırada eteğin modelini kuruyoruz. Onu da etek üzerinden şöyle göstereyim. Su taşı, su yolu denilen model aslında herkesin bildiği, rahatlıkla örebileceği bir model.
Nasıl yapmışız? Hemen burada eteğin üzerinde göstereyim. Bir ilmeğin içine bu üçlü gruplarımızı yaptık. Arada 5 zincir boşluk ve 4 trabzan boşluğu. Yani 1 trabzan örnek için 4 trabzan boşluğu. Toplamda 5 trabzan, yani 5 ilmek ve katları demiştik. Aradaki zincir sayımda 5 zincir çektim. Hemen başlayıp birlikte örelim. Ve etek çevresinde benim 170 ilmekle başladığım eteğin çevresinde o modelden 34 tane var. Ama siz büyük ya da küçük örerseniz bu sayılar tabii ki değişecektir. Dediğim gibi 3 zincirimi çektim. Aynı boşluğun içine 2 tane trabzan daha yapıyorum. Etek boyunca hep ikili trabzanlar ördüm ben. 3 zincir çekip yine aynı boşluğun içine 3 trabzan daha yapıyorum. Şöyle 3 trabzan yaptım. Başta çektiğim zinciri de dahil ederek arada 3 zincir ve 3 trabzan daha yaptım. Şimdi 5 zincir çekiyorum. 5 zincir. Arada 2, 4 trabzan boş bıraktım. 5. trabzana yine üçlü trabzan grubumu yapıyorum. Arada 3 zincir. Aynı boşluğun içine tekrar üçlü trabzan grubumu yapıyorum. Sıra boyunca bu şekilde örüp sırayı tamamlayacağız. Yine arada 5 zincir, 4 trabzan atladım. 5. trabzanın tepesine 3 tane trabzan yapıyorum. Bu şekilde görünecek. Ben sıramı tamamlayıp geliyorum. Sıra sonuna geldiğimde yine 5 zincirimi çektim. İlk ördüğüm üçlü grubun ilk trabzanına kaydırmayla kapatıyorum. Bir sonraki trabzana da yine kaydırma şekli. Üçüncüye de kaydırma yapıp ortada oluşturduğumuz boşluğun, yuvanın içine trabzanlarımızı yapmaya devam edeceğiz. 3 zincir. Tıpkı ilk sırada yaptığımız gibi üçlü trabzan grubu. Tekrar arasında 3 zincir çekip yine aynı boşluğun içine üçlü trabzan yapıyorum. Bu şekilde. Kaydırmayla ilk önce buraya battık. Kaydırmayla bu boşluğun içine geldik. Üçlü gruplarımızı yaptıktan sonra 2 zincir çektim. Bu bir önceki sırada 5 zincir çektiğimiz boşluğa sık iğne ile sabitledim. Tekrar 2 zincir ipimi dolayıp bu grubun ortasındaki 3 zincir boşluğuna trabzan gruplarımı yapıyorum. 3 trabzan ördüm. 3 zincir, yine aynı boşluğun içine 3 tane ikili trabzan. Şöyle görünüyor. Model zaten anlaşılır bir model olduğunu düşünüyorum. Tekrar 2 zincir, bu boşluğun içine sık iğne ile kapattım. 2 zincir, buradaki boşluğun içine 3 tane trabzan. Arasında 3 zincir boşluğu, tekrar aynı yuvanın içine 3 trabzan yapıyorum. Bu sırayı da bu şekilde tamamlayalım. Kapatmasını göstereyim tekrar. Sıranın sonuna geldim. En son 2 zincirimi de çektim. Hemen buradaki ilmeğimi kaydırmayla kapatıyorum. Bir sonraki ilmeği de kaydırmayla geçtim ve boşluğun içine de kaydırmayla gelip 3 zincir çekiyorum. Eteğin dize kadar olan modeli aslında bu iki sıranın tekrarıyla oluşuyor. Tekrar yapalım. Bu boşluğun içine 3 tane trabzan, arada 3 zincir ve yine aynı boşluğun içine 3 tane trabzan yaptım. Arada 5 zincir çekiyorum. Bir sonraki modelimizdeki yuvanın içine 3 trabzan, arada 3 zincir ve tekrar aynı boşluğun içine 3 trabzan daha örüyorum.
Bu modeli daha fazla göstermeme gerek yok diye düşünüyorum. Dediğim gibi bu iki sıranın tekrarıyla oluşuyor. Hatta etek üzerinde göstereyim. Etek bildiğiniz gibi uçlara doğru açılan bir model. Bu düz kısmını istediğiniz ölçüde yapabilirsiniz. Ben dize kadar olan kısmında bu örneği kullandım. Dizden sonrasını diğer uç modelini uygulayarak yaptım. Bu model benim ördüğüm eteğimde 38-40 bedende 34 tane. Buradan aşağıya kadar olan kısmı ise 46 sıra örmüşüm. Yani şöyle tutup saydığınızda 1, 2, 3, 4, 5 diye aşağıya kadar ben 46 sıra örmüşüm. Ama sizin elinizde, tığınıza, ipinize göre bu değişir. Bunu nasıl ayarlayacaksınız? Bu ip bir de zaten ütülendiği zaman daha açılan, kendini belli eden bir ip olduğu için ben bir miktar ördüm. Ütüledim, bir boyuna baktım. Sonra tekrar ördüm. İstediğim uzunluğa gelene kadar önce ütüleyerek baktım. En son olduğuna karar verdikten sonra şu uç modelini kurdum. Hemen onu da göstereyim. Zaten pek çoğumuz bu modeli biliyordur. 46 sıra bu su taşı modelini yaptıktan sonra uç modelini kurdum. Şimdi ben birkaç sıra yaptıktan sonra bu uç modelini de birlikte kurup birlikte tamamlayalım eteğimizi. Uç modeline geçerken son bu iki zincir çektikten sonra ilk trabzanın tepesine kaydırmayla kapattım. 3 zincir çektim. Burada gördüğüm her trabzanın tepesine birer tane trabzan yapıyorum. Bu aşağıdaki üçlü trabzan grubumun üzerinde de çektiğim zincirle birlikte 3 tane trabzan oldu. Şimdi tekrar ipimi doladım. Bu ortada gördüğümüz 3 zincirlik boşluğun içine 2 trabzan yapıyorum. Ve buradaki yine trabzanların üzerine de birer tane trabzan yaparak modelimi kuruyorum. Bu sırayı tamamen trabzan sırası olarak öreceğiz. Buradaki 2 zincirlik boşluğun içine de 3 tane trabzan ördüm. Ve bir sonrakine de tekrar 3 trabzan örerek devam ediyorum. Ve gördüğümüz trabzanların tepesine de birer tane trabzan yaparak modelime devam ediyorum. Yani model boyunca şöyle anlatayım. Gördüğümüz her trabzanın tepesine birer tane, aralarda hiçbirinde zincir çekmiyoruz. Bu trabzan gruplarının üzerine her birine birer tane, bu aradaki yuvanın içine 2 tane, buradaki 2 zincir çekip sık iğne ile battığımız yerlerdekine de 3'er tane trabzan örerek sıramı tamamlıyorum. Şimdi boşluğun içine 2 tane ve trabzanların tepelerine de birer tane trabzanımı örüyorum. Dediğim gibi etek boyunca hep ikili trabzan ördüm. Ve buradaki boşlukların içine de her birine de 3'er tane trabzan örüyorum. Bu şekilde sıramı tamamlayayım. Bir üst sırada birlikte örelim. Ben sıramı tamamladım. Son boşluğumuzun içine de 3 tane trabzanımı ördüm. Ve ilk yaptığım trabzana kaydırmayla birleştiriyorum. Bu şekilde bir üst sıraya geçiyoruz. 3 zincir çektim. Aynı boşluğun içine az önce battığım trabzanın içine tekrar bir trabzan daha yaptım. Yani zincirle birlikte 2 trabzanım oldu. Aralarda 5 zincir, 4 trabzan atlıyorum. 1, 2, 3, 4 trabzanı boş bırakıp 5.'sine bir tane trabzan ördüm. Ve yine aynı boşluğun içine ikinci trabzanımı da yapıyorum. Aralarda 5 zincir, 2, 4, 5. trabzanın tepesine ikili trabzan yapıyorum. Aynı boşluğun içine 2 tane. Görüntüsü de böyle oluyor. Bu sırayı da böyle tamamlıyoruz ama burada şöyle bir püf noktası var. Bu zincirli boşlukları, yuvaları sayıyoruz. Sırayı tamamlamaya yakın. Tamamlayınca değil de tamamlamaya yakın şöyle biraz kaldığı zaman sayın.
çift sıra olması gerekiyor. Modelin tam denk gelmesi için çift sıra olması gerekiyor. Bazen 1-2 ilmek fazla, bazen 1-2 ilmek eksik olabiliyor. Onu da şöyle biraz 8-10 ilmekte ayarlayabiliyoruz. Bu sırada önemli olan püf noktası budur. Tek sayıda yaparsak, eğer çift değil de tek sayıda yaparsak model kurulumunda aksaklık oluyor. Denk gelmiyor model. Yine 5 zincir çektim. 4 trabzanı boş bıraktım. 5. yuvaya bir tane trabzan ve yine aynı boşluğa hiç aralarında zincir çekmeden ikinci trabzanımı da ördüm. Ben bu şekilde sıramı tamamlayayım. Bir sonraki sırada yine birlikte örelim. Sıra sonunda yine 5 zincirimi çektim ve bu ilk yaptığım trabzanın tepesine batarak kaydırmayla kapatıyorum. Ve yine boşluğun içine de gelip kaydırmayla kapattım. 3 zincir çekiyorum. Buraya zincirle birlikte toplamda 3 tane trabzan yaptım. Arada 2 zincir. Bir sonraki yuvaya da 5 tane trabzan yapıyorum. 3, 4 ve 5. İlkine 3, ikincisine 5. Bu sırada hep böyle gidecek. Aralarda ikişer zincir, ama 2 zincir kasma yapıyorsa 3 zincir de çekebilirsiniz. Yine 3 trabzanımı yaptım. Arada 2 zincir. Bir sonraki boşluğun içine 5 tane trabzan örüyorum. Ve aralarda ikişer zincir. Yani bu sırayı tekrar özetleyecek olursak, ilk başladığım kutucuğun içine çektiğim zincirle birlikte 3 trabzan, aralarda ikişer trabzan, ikişer zincir ve sonra yine 5 trabzan. 1 3 1 5 3 ve 5 şeklinde bu sırayı tamamlayalım. Sıra sonuna geldiğimde bir önceki sırada neden çift sayı olması gerektiğini daha net anlıyoruz. Model boyunca 1 3 1 5 bu şekilde yapmıştık trabzanları. Eğer tek sayıyla olsaydı 2 tane 3 ya da 2 tane 5 yan yana gelecekti ve bu bizim modelimizi bozacaktı. Bu yüzden bir önceki sırada yuvaları oluştururken çift sayı olmasına özen gösterelim. Sıramın sonuna geldiğimde 2 zincirimi çektim. Bu sıra başında yaptığım 3 zincirin en tepesine kaydırmayla kapatıyorum. Tekrar 3 zincir. Aynı boşluğun içine bir trabzan daha yapıyorum. Zincirle birlikte 2 trabzan oldu. Ortadaki ilmeğin içine, tepesine bir trabzan. Ve sonuncusuna da aynı noktaya 2 trabzan yapıyorum. Yani bir önceki sırada 3 trabzan vardı. Bu 3 tane trabzanın ilk ilmeğine 2 tane, ortadakine 1 tane, sonuncusuna yine 2 tane batarak toplamda 5 tane trabzanımız oldu. Arada yine 2 zincir çekiyorum. Bu 5'li trabzan grubunun üçüncüsüne sık iğne ile kapatıyorum. Tekrar 2 zincir. Bir sonraki trabzan grubunun 3 taneydi. İlkine 2 kez trabzan yapıyorum aynı noktaya. Ortadakine 1 tane, bir sonrakine de tekrar 2 tane trabzan yapıp 5 ilmeği çıkarıyorum. Yani 3 olan trabzanların üzerine 5, 5'li olanlara sık iğne ile batıp örneğimizi kurmaya devam ediyoruz. 2 zincir. Bu 5 zincir, 5 tane olan trabzanın ortadakine sık iğne ile kapattım ve tekrar 2 zincir. Bu üçlü trabzan grubunun ilkine bir tane trabzan ördüm. Tığıma ipimi dolayıp yine aynı noktaya ikinci trabzanı ördüm. Yanındaki trabzana bir tane, bir sonraki trabzana 2 tane örüp bu sırayı da bu şekilde tamamlıyorum. Sıra sonunda yine 2 zincirimi çektim ve bir önceki sırada yaptığım zincirin tepesine kaydırmayla kapatıyorum. 3 zincir, yandaki trabzanın tepesine bir tane trabzan, bir sonraki trabzanın tepesine yine bir trabzan yaptım. Toplamda 3 tane trabzanım oldu. Arada 3 zincir çekip son battığım trabzanın tepesine yine bir tane trabzan örüyorum.
Bir sonrakine bir tane ve bir sonrakine bir tane daha trabzan ördüm. Böyle görünüyor. Arada 2 zincir ama dediğim gibi kasma yaparsa 3 zincir de çekebilirsiniz. 2 zincir çektim. Bu 5 tane trabzanımız vardı biliyorsunuz. Onun ilkinin tepesine bir tane, yanındakine bir tane, hemen yanındakine bir tane daha trabzan yaptım. 3 trabzanım oldu. 3 zincir çektim. Son battığım trabzanın tepesine yine bir tane daha ördüm. Bir sonrakine bir tane, bir sonrakine bir tane. Yine 2 zincir, bir sonraki trabzana bir tane, hemen yanındakine bir tane ve bir sonrakine de bir tane yapıp 3 trabzan, arada 3 zincir ve son yaptığım trabzanın tepesine tekrar bir trabzan daha yapıyorum. Görüntüsü böyle. Ve yanındaki her iki trabzana da birer tane yapıyorum. Bu sırayı da bu şekilde tamamlayalım. Bir sonraki sırada devam edelim. Sıra sonuna geldim. Son 2 zincirimi de çektikten sonra sıra başında ördüğüm zincirlerin tepesine kaydırmayla kapatıyorum. Yanındaki trabzanların da tepesine kaydırmayla geçerek ortadaki boşluğuma geliyorum. O 3 zincirlik boşluğun içine geçeceğiz. Şimdi burada bu yuvanın içine trabzanlar yapacağız. Aralarda birer zincir çekerek. O yüzden bu çektiğim 3 zincir ilk trabzanım ve bir tane de zincir boşluğu için çektim. Yani toplamda 4 zincir çekip aynı yuvanın içine yine trabzan yapıyorum. Arada bir zincir, tekrar trabzan. Toplamda 5 tane yuvaya ihtiyacımız var. O yüzden aralarda birer zincir çekerek 6 tane trabzan yapıyoruz. Hemen sayıyorum. İlk çektiğim zinciri de trabzan saydım. 2, 4, 6 tane trabzan ve her birinin arasında birer zincir boşluğu, toplamda 5 tane yuvamız oluştu. 2 zincir ve bir önceki sırada yaptığımız bu boşluğun içine sık iğne ile kapatıyorum. Tekrar 2 zincir. Bir sonraki yuvanın içine, şuraya 6 tane trabzan. Aralarda birer zincirle 6 tane trabzan, yani 5 tane yuva oluşturmuş oluyoruz. 5 tane. Şimdi 6. trabzanı da yaptım. Görüntüsü böyle görünüyor. Bu sırayı da bu şekilde tamamlayacağız. Yine 2 zincir çekip buradaki boşluğa sık iğne ile kapatıyoruz. Tekrar 2 zincir. Buradaki yuvanın içine aralarda birer zincir çekerek 6 tane trabzan yaparak bu sırayı da böyle tamamlayalım. Sıranın sonuna geldiğimde yine 2 zincirimi çektim. Bu ilk yaptığımız boşluğun içine kaydırmayla kapattım. 2 zincir, aynı yere ikili trabzan yaptım. Aralarda ikişer zincir çekiyorum ve buralara her yuvanın içine ikili bademler yapacağız. Onu da nasıl yapıyoruz? İkili trabzan örüyorduk bildiğiniz gibi. İlmeğin ikisini kapattım. Diğer ikisi tığımda duruyor. Tekrar ipimi tığıma dolayıp aynı boşluğun içine önce ikisini bir kapattım. Sonra geri kalan ilmekleri kapattım. Bunlara ikili badem diyoruz. Aralarda 2 zincir. Tekrar bir sonraki yuvanın içine aynı şekilde 2 ilmeğimi kapattım. Tekrar ipime tığımı dolayıp ikisini bir ve geri kalan ilmekleri birlikte kapatıyorum. 2 zincir, bir sonraki yuvanın içine batıp 2 ilmeğimi kapatıyorum. Geri kalan 2 ilmeğim tığımda. Tekrar ipimi doladım. İkisini bir ve geri kalan ilmeklerimi birlikte kapattım. Bu şekilde oluşturduğumuz 5 yuvanın içine de aynı şekilde bademleri yaptık ve böyle görünüyor. Aralarda ikişer zincirle bademlerimizi yaptık. Ve hiç zincir çekmeden bir sonraki yuvanın içine geçiyoruz. Aralarında hiç zincir yok. İlk boşluğun içine batıp yine ikili bademlerimi yapıyorum.
Tekrar 2 zincir. Bir sonraki boşluğun içine battım. 2 ilmeğimi kapattım. Tekrar ipimi tığıma dolayıp ikisini bir, geri kalan ilmekleri birlikte kapattım. Bu sıramızı da bu şekilde tamamlayalım. Bir üst sırada modelimize devam edelim. Sıra sonuna geldiğimde bildiğiniz gibi iki grup arasında geçiş yaparken zincir çekmiyorduk. Yine aynı şekilde son bademimi yaptıktan sonra hiç zincir çekmeden bu ilk trabzanların tepesine kaydırmayla birleştiriyorum. Ve ilk boşluğun içine yine kaydırmayla geldim. Burada 5 tane zincir çekiyorum. Ve bir sonraki boşluğun içine ikili trabzan yaptım. Arada tekrar 2 zincir, bir sonraki boşluğun içine ikili trabzan, tekrar 2 zincir boşluğu, buradaki trabzan boşluğuna üçlü trabzan yapıyorum. Bunun sebebi de şöyle şuradan anlatayım. Gördüğünüz gibi model böyle kavisli bir model. Şimdi etek üzerinde de göstereyim. Böyle daha net anlaşılacak. Şimdi biz şu badem sıralarını yaptık. Üstündeki trabzan sırasını yapıyoruz ve bir sonraki sırada aslında modeli yeniden kurmaya başlayacağız. Bu trabzan sırasını yaparken bu modelin kavisliğinden dolayı eteğin uç kısmı da kavisli olmasın diye burada bu bademleri yaparken ilk bademde ve son bademde üçlü trabzan, diğerlerinde ikili trabzan yapıyoruz ki bu şekilde eteğin ucu düz görünsün, kavisler olmasın diye. Şimdi o sırayı yapıyoruz. İlk 5 zincir çektim. 3'ü trabzan için, ikisi bu boşluk içindi. Şimdi aralarda ikişer zincir çekerek bu iki tanesi ikili, baştaki ve sondaki de üçlü trabzan olarak sıraya devam edeceğiz. Arada 2 zincir çektim. Yine bu son boşluğumdu. Bu da bir sonraki gruba geçerken ilk boşluğum. O yüzden buraya da üçlü trabzan yapıyorum. 2 zincir. Bu aralardakine ikili trabzan. Sonuncusuna, bu grubun sonuncu boşluğuna üçlü trabzan. Sanırım anlaşılır olmuştur. Yine tekrar söylüyorum. Bu arada 4 tane boşluğumuz var biliyorsunuz. Bir önceki badem sırasında 4 tane boşluk oluştu. 1, 2, 3, 4. Bunun ilkine ve sonuncusuna üçlü trabzan. Bu iki tanesine ikili trabzan. Aralarda ikişer zincirle bu sırayı da tamamlayalım. Bir üst sırada tekrar eteğimi açıyorum. Bir üst sırada da bu trabzan sıralarını yapacağız. Ve modelimizin kurumu yine aynı şekilde ilk sırada yaptığımız gibi devam edecek. Ben sıramı tamamlayayım. Daha sonra birlikte örmeye devam edelim. Sıra sonuna geldiğimde yine 2 zincirimi çektim. Bu ilk yaptığım boşluğun içine ya da bu zincirlerin tepesine de batabilirsiniz ama ben boşluğa batıyorum. Kaydırmayla kapattım. Şimdi artık trabzan sıramızı yapıyoruz. Bildiğiniz gibi modeli ilk kurarken de bir sıra trabzan yapmıştık. Burada da aynısını yapıyoruz. 2 tane zincir çektim. Boşluğun içine 2 tane trabzan örüyorum. Trabzanın tepesine de bir tane trabzan ördüm. Boşlukların içine ikişer tane ve her trabzanın tepesine de birer tane batarak bu sırayı bu şekilde tamamlıyoruz. Şöyle etek bildiğiniz gibi model tekrarlarıyla örülüyor. Şimdi biz birinci modelimizi tamamladık. İkinci modelimiz için zemin hazırlıyoruz. Boşluğun içine 2 tane, trabzanın tepesine de bir tane batarak bu sırayı tamamlayalım. Artık etek üzerinden göstereyim. Model anlaşıldı. Zaten şurada da bunu fark ediyoruz. Etek önce düz iniyor, sonra açılıyor etek uçlarına doğru ikinci modeli ördüğümüzde. Bunun için hiçbir artırma, eksiltme yapmıyoruz. Aynı bu modeli baştan başlayıp sona kadar ördüğümüzde etek artışları olmuş oluyor. Şöyle göstereyim.
Şimdi biz ördük. İlk modelimizi başladık. Hatta şöyle açayım. Önce bu su taşı modelimizi ördük. Bir sıra trabzanlarla devam ettik ve bu aralarda beşer zincirli olan ikişer trabzanlarımızı örerek modelimizi kurduk ve tamamladık. Şimdi trabzan sıramızı yaptık. Sonrasında yeni modeli kurarken yine burada yaptığımız işlemin aynısını yaparak modeli devam ettiriyoruz. Modelde hiç artırma, eksiltme yapmamıza gerek yok. Olduğu gibi ördüğümüz zaman etek zaten kendiliğinden açılıyor model olarak. Bu sırayı da tekrar hatırlayalım. 2 trabzan, arada 5 zincir, tekrar 4 boşluk bırakıp bir trabzan tepesine 2 tane batarak devam ediyoruz. Bir üst sırada bildiğiniz gibi bir boşluğa 3 tane, bir diğerine 5 tane trabzan. Bu şekilde örüp modeli devam ediyoruz. Buraya kadar ördükten sonra zaten elinizdeki örgüye bakarak ya da videoyu geriye sararak modeli yapabilirsiniz. Uç kısmını da göstereyim. Bu uç kısmı sizin öreceğiniz ölçüye göre değişir. Ben eteği 90 santim ördüm. Benim elimle, benim tığımla, kullandığım iple 90 santime bu denk geldi. Dediğim gibi bu su taşı modelini 46 sıra yapmıştım. Etek modelini 5 örnek yaptım. Bu 1, 2, 3, 4 ve 5.'si yarım denk geldi. Dediğim gibi ütüleyerek ölçtüm. Hem ütüledim, biraz ördükten sonra ölçtüm. 90 santime denk geldi. Model yarım kaldı. Aslında ben modelin bu şekilde düz kenarla bitmesini istiyordum. Onun için siyah ördüğüm etekte de bu 46 sıra yaptığım örneği 2 sıra eksik yaptım ki modeli tam bitirebileyim. Ama modeli bu şekilde de güzel. Yani nasıl biteceğine, nasıl denk geleceğine sizin ölçünüz karar verecek onu. Şöyle yakından göstereyim. Benim modelim bu şekilde bitti. Artık sizin ölçünüzde nereye denk gelirse. Çok şık, çok güzel, çok kullanışlı bir etek oldu. Hani modeli tekrar artık devam etmeme gerek yok. Dediğim gibi ya ördüğünüz örgüye bakarak bu trabzan sırasından sonraki yerleri örebilirsiniz. Ya da videoyu geriye sarıp oradan izleyerek devam edebilirsiniz. Çünkü herhangi bir işlem değişikliği, farklılık yok modelde. Buraya kadar izlediyseniz hepinize teşekkür ederim. Beni Instagram'dan da takip edip beğeni ve yorumlarınızla destek olabilirsiniz. Kanalıma ücretsiz abone olup bildirimleri açarsanız bir sonraki videoda ilk siz haberdar olursunuz. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Görüşmek üzere. Hoşça kalın.